8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Bugün bel ağrılarından konuşacağız. Evet. Öncelikle basitçe oluşum nedenleri nelerdir? Her bel ağrısı mutlaka bel fıtığı anlamına mı gelir? Buradan başlayalım. Tabii ki. Şöyle, bel ağrısı öncelikle nedenleri mekanik kaynaklıdır. Toplumdaki bireylerin en az %90'ının hayatının belli bir döneminde mutlaka en az bir kere karşılaştıkları bir durumdur aslında bel ağrıları. Mekanik nedenleri daha fazladır aslında omurga kaynaklı nedenlere göre. Mekanik nedenler nelerdir? Omurgada herhangi bir problem olmadan kas kaynaklı oluşan nedenlere mekanik nedenli bel ağrıları diyoruz. Bunlar uzun süre oturarak televizyon izlemek, masa başında, bilgisayar başında çok uzun süre vakit geçirmek, bel sağlığına uygun olmayan yatak seçimi gibi nedenler, sigara, alkol kullanımı, uzun dönem geçirilmiş kabızlık problemleri, işte tek taraflı ağır çanta taşımak, bunların hepsi sedanter, hareketsiz yaşam, bunların hepsi mekanik nedenli bel ağrılarına örnektir aslında. Her bel ağrısı fıtık demek değildir. Fıtığın, bel ağrılarının birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları sakroiliyak eklem problemleri, faset eklem disfonksiyonu. Fıtık aslında bunların içinde düşük bir orana sahiptir. Bel ağrılarının nedenlerinden bu şekilde bahsedebiliriz. Peki bel ağrılarının belirtileri nelerdir Merve Hanım? Bel ağrılarının belirtilerine bakacak olursak hasta belde fıtığın seviyesine göre kalçada, bazen de bacaklara kadar yayılan, hatta topuğa kadar giden ve hastanın yürümesini güçleştiren, yürürken denge problemi yaşamasına sebep olan birçok semptomu vardır aslında bel ağrısının. Aslında kaynağına göre belirtileri de farklılık göstermektedir. Mesela fıtıkta topuğa kadar yayılabilen ağrı mevcutken faset eklem probleminde ağrı genelde dizin altına inmemekte. Dar kanalda bel ağrısı nedenleri arasındadır. Dar kanalda da hasta uzun süre yürüdükten sonra bacaklarında ağrı, şiddetli ağrı ve topallama hissedebilir. Nedene göre aslında belirtiler de değişiyor ve bize ağrının kaynağı hakkında bilgi veriyor bel ağrısında. Peki bel ağrısı, yani bel fıtığı, her bel fıtığı ameliyat gerektirir mi, yoksa fizyoterapiyle halledilen kısım daha mı büyük? Fizyoterapi ile halledilen kısmı aslında çok daha büyük. Son yapılan çalışmalar bel ağrılarının %98'inin, ki bu çok ciddi bir oran, ameliyatsız manuel yöntemlerle, fizik tedavi yöntemleriyle iyileştiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla ilk önce, ameliyattan önce aslında bir fizyoterapiste danışıp yapılabilecekleri onunla değerlendirip ona göre bir tedavi programı oluşturulmalı. Dediğim gibi manuel yöntemler bu anlamda çok etkili. Ameliyat çok sonrasında semptomlar çok daha kötüye gittiğinde belli kriterlerle düşünülebilecek bir durum. Peki bu bel fıtığının büyük veya küçük olması hasta bir avantaj, bir şans getirir mi? Şöyle, yine son yapılan akademik çalışmalar gösteriyor ki büyük bel fıtığınız varsa şanslısınız. Çünkü bağışıklık sistemi büyük bel fıtıklarını küçük bel fıtıklarından daha hızlı tedavi ediyor. Bel fıtığının evreleri var. Bulging dediğimiz birinci evre, protrüzyon ikinci evre, ekstrüde ve sekestre olarak gidiyor aslında. Sekestre dediğimiz fıtığın son evresi, aslında en büyük fıtık. İyice artık sinire baskı yapan, zorlayan, hastaya şiddetli ağrılar çektiren bir durum. Ama dediğim gibi son çalışmalar büyük bel fıtığının iyileşme hızının küçük bel fıtığına oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Evet. Peki Merve Hanım, siyatik sinir sıkışma sendromu nedir? Siyatik sinir sıkışma sendromunun semptomları, belirtileri aslında bel fıtığıyla çok sık karıştırılır. Şimdi siyatik, belin alt kısmında bulunan L4, L5, S1 ve S2 kısmından çıkan sinir köklerinin kalçadan topuğa kadar uzanan siniri siyatik sinir diyoruz biz. Vücudun en uzun ve en kalın siniridir aslında siyatik sinir. Ve bu sinir belli nedenlerle sıkışır ve gerilir. Başlıca nedeni mesela kalçadaki piriformis kasının siyatiğe baskı yapmasıdır. Kas siniri sıkıştırdığı zaman hasta hem belde hem kalçada hem de bacak boyunca topuğa kadar yayılan çok şiddetli ağrılar hisseder. Günlük yaşamını oldukça kısıtlayan bir durumdur bu da hastanın. Dolayısıyla hasta
hemen bel fıtığı olarak yorumlar bunu ama aslında siyetalji bizim dilimizde siyetaljidir aslında. Siyetalcisi mevcuttur ve tedavi programı ona göre planlanmalıdır. Dediğim gibi aslında bel ağrılarının nedenleri, semptomları, belirtileri bizi nedenlerine götürüyor ve doğru nedeni tespit ettiğimizde, doğru kaynağı tespit ettiğimizde aslında doğru tedaviyi de planlamış, belirlemiş oluyoruz. Aslında bu siyatik sinir sıkışması dediğimiz ani hareketle ya da fazla kiloyla mı bir anda oluyor? Baskı dediğiniz için soruyorum. Evet, fazla kilo kesinlikle çok büyük bir etken. Kası, o piriformis dediğimiz kasın üzerine de çok ciddi anlamda yük bindiriyor bu anlamda. Omurlara da bası yapmasına sebep oluyor. Aslında fıtıklar da siyetaljiyi tetikliyor. Dolayısıyla aslında kilo çok istemediğimiz bir faktör bel ağrısında ve özellikle siyetalji probleminde. Peki normalde kişinin günlük hayatında bu tip ağrılardan korunabilmek için yapabileceği şeyler var mı? Mesela uykuyla bir ilişkisi var mı? Uyku kalitesiyle veya süresiyle. Evet, aslında az uyumanın zararlı olduğunu biliyoruz. Vücut direncini düşürdüğünü biliyoruz. Bağışıklık sistemini düşürdüğünü, etkilediğini biliyoruz. Fazla uyku da bel ağrıları için dezavantaj. 7 saatten az, 9 saatten fazla uyku bağışıklığı düşürdüğü gibi 9 saatin üzerindeki uyku da kaslarda zayıflamaya neden olarak bir süre sonra bel kaslarındaki güçsüzlükle birlikte hastalarda uzun dönem bel ağrısına da neden oluyor. Dolayısıyla uyku kalitesi bu anlamda çok önemli. Çok fazla uzun olmayan, kaliteli ve verimli uyku daha önemli hastalar için, kişiler için. Ben şuna kesinlikle katılıyorum. Fazla uyku bel ağrısı yapıyor. Özellikle pazar günleri, yani 6 saatten fazla uyuduğumda inanılmaz bel ağrım oluyor. Sadece pazar günleri yaşıyorum. Fazla uyuduysam bu kesinlikle doğru bence. Kesinlikle. Evet Merve Hanımcığım, bel fıtığı tedavisi mümkün müdür? Bel fıtığı tedavisinde hangi yöntemler uygulanır? Bel fıtığı tedavisi mümkündür. Biraz önce de konuştuğumuz gibi fıtığın her aşamasında aslında biz fizyoterapistlerin yapabileceği çok fazla şey var. Değerlendirme, hastaya göre hastaya özel değerlendirme çok önemli. Hastanın kas kuvvet kaybı var mı fıtığa göre, sinirde oluşan basıya göre. Çünkü belli bir noktadan sonra hastalar artık bacağını kaldıramıyor, yürümekte, adım atmakta çok zorlanır hale geliyor ilerlediği takdirde bel fıtığı. Dolayısıyla hastayı ilk önce detaylı bir şekilde değerlendirip duyu kayıpları, varsa kuvvet kayıpları, kas kısalıkları, bunların hepsini değerlendirip kişiye özel oluşturacağımız manuel terapi programı bu anlamda çok etkili. Manuel uygulamalarla kasa yumuşak doku uygulamaları, derin doku uygulamaları, bununla birlikte germeler, egzersizler, mobilizasyonlar ve fıtığın durumuna göre, seviyesine göre yaptığımız manipülasyonlar hastanın tedavisinde çok büyük önem arz ediyor. O yüzden bel ağrılarında manuel terapi kesinlikle çok ciddi anlamda sonuç veriyor diyebiliriz. Yine ilave olarak fizyoterapistle işlem bittiğinde, yani tetkikler yapıldı, protokol uygulandı. Evet. Devamında bir önceki programda konuşmuştuk sizinle, onunla bağdaştırıyorum. Aynı şekilde ev egzersizleriyle devam etmesi gerekiyor mu? Kesinlikle kasların kuvvetinin devam edebilmesi için. Çünkü biz tedavi programında kasları belli bir kuvvete getiriyoruz. Bel, gövde, bacak kaslarını ve bunun arkasından hasta buna devam etmediği sürece kaslar tekrar zayıflayabilir. O yüzden günlük 15-20 dakikada olsa yürüyüş yapmak, yüzmek, egzersiz yapmak bel sağlığı için çok çok önem arz ediyor. Egzersiz yaşamımızın bir parçası haline gelmeli. Çünkü sedanter yaşam çok yaygın. Masa başı çalışmalar, online eğitimler pandemi sürecinde yaygınlaştı. Bununla birlikte hareketsizlik de yaşamımızın çok büyük bir yerini kaplıyor. O yüzden eğer masa başında çalışıyorsak ara ara dinlenme molaları vermeliyiz. Bu aralarda yapabiliyorsak ufak ufak egzersizler, dediğim gibi kişiye özgü egzersizler çok önemli bu anlamda. Hareketi hayatımıza katarsak bel sağlığımızı da aslında büyük ölçüde korumuş olacağız. Peki Merve Hanımcığım, kadın erkek eşdeğer şekilde mi size gelen danışanlar, yoksa özellikle kadınlarda mı yine fazla bu konu? Kadınlarda ne yazık ki evet daha fazla görünüyor.
Çünkü kadınlarda çok sık görülmesinin sebepleri arasında belli bir yaştan sonra orta yaş ve üzeri kadınlarda menopozla birlikte bel ağrılarının şiddeti de artıyor aslında. Günlük yaşam aktiviteleri, ev işleri, ev süpürmek, işte silmek, cam silmek, bunların hepsi bel sağlığını olumsuz yönde etkileyen şeyler. Dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerine baktığımızda kadınların bel ağrısına yakalanma riski erkeklerden çok daha fazla aslında. Yaşamda faktörümüz çok olduğu için, her şeye yetişmeye çalıştığımız için her sorunda bizleri buluyor maalesef. Maalesef. Merve Hanım çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuğumuz uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik'ti. Kendisiyle bel ağrısını, siyataljiyi, tedaviyi ve fizyoterapinin tedavi noktasındaki önemini konuştuk. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.